Herkese merhabalar dostlar. Ukrayna-Rusya savaşı üzerine konuşacağım ya da Rusya-Ukrayna savaşı. Ya dostlar, Rusya-Ukrayna savaşının olmasının sebebi nedir biliyorsunuz mu? Bu aslında arkadaşlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne kadar dayanan bir şey. O zamanlar hani bu 90 bunlar 91'de mi 92'de mi ne dağıldılar? O zamanlardan önce Ukrayna falan onların içindeydi. Şimdi dostlar, e, uzun süredir bunlara saldırı gerçekleştiriyorlar. Niye diye sorarsanız şu yüzden. Putin istiyor ki zaten orada da bizden insanlar yaşıyor. Orası da bizim toprağımız. Ama adı Ukrayna. Değil abi. Normalde hani Ukrayna diye bir devlet var ama sen Rusya diyorsun ona. Ayrı bir şey. Orayı bence Putin Rusya olarak görüyor zaten dostlar. Başka bir şey değil. Hani e, Ukraynalılar da bir Rus'tur muhabbetini bence öyle düşündüğü için bu savaşı başlattı. Bu savaşı yapıyor şu anda. Ama yani şu anda durdurması veya durdurulması yok abi. Hani bir şey değiştirmez. Bu adam Putin çok akıllı bir adam. Hani saldırdı mı iyi saldırıyor abi. Bir başladı Avrupa'ya yaptırım yaptı. Yani Avrupa tehlike altına girdi. Almanya filan. Rusya'dan gelen enerjiyi kullanıyorlar ya dostlar. Onlar Ukrayna'yı destekledikleri için neredeyse şey oldu. Elektrikleri bilmem neleri kesilecekti. Almanlara filan. Hani o kadar sıkıntılı bir durum ki. Sonuçta hani bunlar sıkıntılı bir durum. Savaşın olma sebebi dostlar yani hem açgözlülük bence toprak yetmiyor. Hem de bence eski şey Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kurmak istiyor. Hani Rusya'nın daha büyük topraklı halini istiyor ama yine de büyük. Kaç milyonluk toprağı var Rusya'nın yani. Düşünün. 17 milyon mu ne öyle bir şey olması lazım. En büyük ülkelerden toprak olarak en büyük ülkelerden biri. Biraz da onların sıcak denizlere inme hayali var dostlar. Bu sıcak denizlere inme hayali de Ukrayna sayesinde belki de olabilir. Ama yine de şu da saçma. E, Abi sonuçta sen sıcak denizlere inmek istiyorsan e, Kastamonu'nun yukarısı da yani oraya hangi eyaletin bilmem neyin denk geliyorsa oraya bir tane kurarsın. Tersane bilmem ne kurarsın. Gemiyle gelirsin buraya. O kadar sıcak denize inmek istiyorsan. Hani sıkıntı bunu yapmak istememeleri değil. Bence yaparlar ama işlerine de gelmiyor. Yani sıcak denizlere inme hayali yüzünden bu savaş olmuş olabilir. Bir de bir yandan da bence o halkı da kendi halkı olarak gördüğü için de olabilir. Yani bu savaşın olma sebepleri budur arkadaşlar. Bence benim fikrimce. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşının olma sebebi hem sıcak denizler hem de gerçekten oradaki halkın Rus halkı olduğunu tamamıyla hepsi de Rus halkı olduğunu yapıyor. Öyle görüyor ve öyle gördüğü için de saldırıyor abi yani. Aç gözü bir çocuk gibi. Hani öyle söyleyeyim. Şu andaki durum belli. Yani belki bundan bir önceki yayınladığım videoda konuşmuştum. Demiştim dostlar 3. Dünya Savaşı %35 ihtimalle buradan da çıkabilir. Ama bana Orta Doğu'dan çıkacakmış gibi geldi. Çünkü dostlar bu savaş sonradan bence daha da fazla kızışacak bu Rusya-Ukrayna savaşı. Şu anda durmuş gibi duruyor ama durmuyor. Durmayacak da bence Putin.
yine içeriye sızacak. Yine bir şeyleri patlatacak. O yüzden hani bu adam ben dedim diye yapmayacak bunu. Zaten bu adamın planı var ve bu adam bunu istiyor. Eğer Belarus yani Beyaz Rusya dediğimiz Rus devleti Ukrayna'ya saldırsa zaten dipten almaya başlasa alır Rusya destekli olarak. Çünkü abi beyin bedava. Ama eğer Avrupa arka plandan destek veriyorsa ayrı bir şey. Silah desteği, askeri destek bilmem ne. Bunları veriyorsa iyidir. Ama zaten arkadaşlar Donald Trump da şey yaptı. Zelenski bildiğini sövdü. Ama şimdi Amerikalılar Ukrayna'ya destek vermeyecek. Biden boynum kıldan ince diye verdi. Bu diyor ki ve bir işe yaramayacak belki. Yine bizim ekonomimiz batacak. Bilmem neyimiz ne olacak. Ben öyle düşünüyorum. En azından dedi yani bu şekilde dedi. Destek çıkmayacağız. Hani dedi. Yani ne silah desteği ne askeri destek. Avrupa'da sustu şu anda. Buna bağlı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Haklı mıyım değil miyim bunu yorumlara yazın. Dostlar yani neyde haklıyım neyde değilim ya da fikirlerim doğruyu mu gösteriyor bunu da söyleyebilirsiniz. Yorumlarına saygı duyuyorum. Görüşmek üzere.